Herkese yeniden merhaba. Bugün daha önceki videosunu paylaşmış olduğum yaptığımız şöminenin süslemesine geçeceğiz. Süslemede neler kullanacağız? Ben birçok şeyi geri dönüşüm olarak kullandığımı söylemiştim. Kola kutusu. Bu benim şablonum şekil vermek için. Küçük dal parçaları, tel bir parça, köpük tabak ve benim daha önce yapmış olduğum küçük seramik maskem. Evet, dalları küçük küçük keserek başlıyorum. Çünkü şöminemizin içine odun yapacağım. Hepsini aynı boy kesmeye özen gösteriyorum. Evet, bu şekilde hepsini kestikten sonra şimdi bunları silikonla şöminemizin içine yapıştıracağım. Üçgen şeklinde yapıştıracağım. Odunlar böyle şöminenin içinde nasıl durursa o formu vererek yapıştırmaya özen göstereceğim. Bu küçük dal parçaları kalın ince, gayet natural duran parçalar. Farklı seçenekler de kullanabilirsiniz bunlarda. Ama dal parçasını her yerden bulabilirsiniz. Bu şekilde silikonla hepsini tek tek tabanlarından başlayıp yukarıya doğru V gelecek şekilde yapıştırıyorum. Yapıştırma işlemimiz bitti. Şimdi önüne onun korumasını yapacağız. Böyle iki küçük parçayı ben boyunu ölçtüm, ön tarafını. İki küçük ahşap parçaya telleri şöminenin eninde kopararak o ahşaplara taktım. Bu şekilde dekoratif bir görüntü, hem koruma, hani odunların düşmesini engellemesi için şöminelerin önünde olan metal aksamı yapmaya çalışıyoruz şu an. Dört sıra şeklinde yaptım telleri gördüğünüz gibi. Daha sonra küçük tel parçalarını koparıp bükerek desenler verip onları da bu tellerin üzerine yapıştıracağım. Daha dekoratif dursun diye. Burada görünüyordur nasıl yaptığım küçük parçaları ve provasını yapıyorum. Tam yerine oldu şu an. Bu parçamızı da tabii siyaha boyayacağım. Bu şekilde kalsın istemiyorum. Ahşaplar zaten çok sırıtıyor o şekilde. Teli de siyah daha güzel duracağını düşünüyorum. Siz altın ya da bakır rengine de boyayabilirsiniz şöminenizi hangi renk yaptıysanız. Ben burada siyah kullanmayı tercih ettim. Modelleri de ön plana çıkarıyor. Bu şekilde koyduğum küçük parçaları da iyice detaylı bir şekilde boyamaya özen gösteriyorum. Aralıklarını iyice boyanın almasını sağlıyorum. Metal görünmemesi gerekiyor. Evet, bu küçük parçaları yapmak epey bir uğraştırdı. Özellikle ince tellerin üzerine onları yapıştırmak biraz daha zahmetli oldu ama güzel oldu. Ben bunları biraz da notaya benzettim. Şık duruyorlar. Siz farklı modeller, hani perforjelerde uygulanan demirler var. O şekilde çalışmalar da yapabilirsiniz. Daha farklı alternatifler de kullanabilirsiniz. 4 sıra değil 2 sıra yapabilirsiniz ya da zikzak getirebilirsiniz telleri. Nasıl sizin hoşunuza giderse. Ya da üzerinde böyle mızrak gibi çıkan oklar da yapabilirsiniz.
Parçamız kururken biz de odunlar için kova yapıyoruz. Bu bir su borusu parçası. Onu boyuyoruz şimdi. Bundan evet telimizi şimdi kurudu, onu yapıştırıyoruz. Su hortumundan da kova yapacağım. Şömine kovası. Bu şekilde güzelce yerine sabitliyorum. Evet, gördüğünüz gibi kovamız, odun kovamız hazır. Boyanın üzerine ben daha sonradan alüminyum folyo geçtim. Boyadan daha şık durdu. Daha güzel bir kova görüntüsüne ulaştım. Buna da aynı şekilde uzun odun parçalarını, çalı parçalarını kesip kovanın uzunluğuna göre ayarlayıp içine silikonla bunları yapıştırıyorum. Odun şeklinde durması için. Kovanın dışındaki alüminyum da kovayı daha şık gösterdi. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Alüminyum metal görüntüsünü daha çok veriyor çünkü. Onu da ayarladığım yerine yapıştırıyorum. Evet, gayet güzel oldu büyüklüğü. Şimdi küçük ahşap parçalardan şöminenin yanına kürek, süpürge ve odunları karıştırmak için kancasını yapacağız. Onlar için boyamalara geçiyoruz. Evet, boyadık ve kurudu bu parçalarımız. Öncelikle kancamızı yapacağız. Küçük bir parça alüminyum kestim. Ve bu alüminyumun ucuna küçük bir telden teli kanca şeklinde bükerek alüminyumun üzerine yerleştirdim. Ve bunu da şimdi bu ahşapla beraber e, yapıştıracağım. Alüminyumla metal tel ahşaba yapışmış olacak. Evet, bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Ek yeri de kayboldu alüminyumdan dolayı. Hem daha şık gösterdi alüminyum siyahla birleşince. İyice kenardan çıkan fazlalıkları sıkarak şekli düzeltiyorum. Şimdi sıra, evet, o küçük bir aparat yapmıştım. Onu daha sonra kullanmayacağım. Şimdi arkasına böyle asmak için kancalı, yani teli yine üst tarafına doladım. Oraya da bir kanca vereceğim ve bunu asma aparatı olarak kullanacağım. Süpürgemiz de bu şekilde. Süpürgenin ucu da yine alüminyumla birleştirerek yapıştırdım ahşap parçamıza, küçük çubuğumuza. Arkasına teli doladım ve kanca şeklinde geçirdim. Bunları asma aparatı olarak kullanıyorum ama belki de yapıştıracağım, asma için kullanmayacağım. Bunlarda irili ufaklı düğmeler vardı evde. Şöminemizin süslerinde saat yapacağım. Bu büyüklükteki bir düğme şömine için de uygun olacak. Roma rakamlarıyla bir saat yapıyorum dekoratif durması için. Ben Roma rakamını seviyorum. Bu şekilde Roma rakamının hepsini yazdım. Siz 12, 3, 6, 9 da yazabilirsiniz. Evet, düğme plastik olduğu için akrilik boyayı çok sıkı tutmayabilir. O yüzden hemen onun üzerinden vernikle boyayı sabitlemeyi de yapıyorum. Hem daha parlak durması için. Güzelce 2 kat vernik atıyorum. Evet.
Kurudu verniğimiz de. Şimdi elimizde raptiyelerimiz var. Metal raptiyemizi alıyorum. Ve iğne kısmını kesiyorum. Bu şekilde düz bir düğme gibi oldu. Bunu yelkovan ve akrebin üzerine kullanacağım daha sonra. Şimdi yelkovan ve akrebi küçük toplu iğnelerden yapıyorum. Sivri kısımlarını kullanacağım iğnenin. Evet, birini daha kısa, birini normal bildiğiniz akrep ve yelkovan uzunluklarına orantılı olarak keserek ayarlamasını yapıyorum. Boy orantılarını ona göre yapıyorum. Saatin tam orta noktasına silikon sürüp akrep ve yelkovanımızı yapıştıracağım. Bu şekilde saat kaçı göstersin istiyorsam yapıştırıyorum. Günün en sevdiğim saati öğlen saatleri. Evet. Bu şekilde ikisini de yapıştırdım ve şimdi raptiyemizin o küçük parçasını da bunların üzerine yerleştiriyorum. Hem daha sıkı tutmasını hem de o aradaki birleşim noktasını kapatıyor. Daha şık görünmesini sağlıyor. Bu şekilde saatimiz de hazır. Gayet zarif oldu. Büyüklüğü de şöminemiz için gayet güzel oldu. Evet, siyah da gayet yakışacak diye düşünüyorum. Siyah ve beyaz bir saat uyguladım. Yaptığımız süpürgemizi ve kancamızı şöminemizin yanına, evet bu kancamız böyle odunları çekmeye yarıyor, temizlemeye yarıyor şöminemizi. Bu süpürgemizi de enginarın püskülünden yaptım. O kısma atladım size söylemeyi. Ben geri dönüşüm kullanıyorum biliyorsunuz. Bu da enginarın saçakları, püskül kısmı. Onu süpürge olarak kullandım. Bu şekilde şöminemizin yanına yapıştırıyorum. Hem kancamızı hem süpürgemizi. Kürek de koyacaktım. Daha sonra vazgeçtim. Kürek biraz kaba duruyor çünkü. Hani alanımız çok fazla olmadığı için kalabalıklaştırmak istemedim. Onu daha sonra iptal ettim. Bu ikisi de gayet yeterli şu an için. Bu şekilde yapıştırma işlemlerimizi de tamamladım. Şöminenin tam üzerinde bir iki detay eksiğimiz var. Oraya da boncuk içerisinde, ahşap boncuk içerisinde kurutulmuş çiçek koydum. Ve bir tane de şöminenin olmazsa olmazı kibrit. Yanında odun kovamızın üzerine de minik bir kaktüs deseni yapıştırdım. Bu şekilde de minyatür kibritimiz, bakın kutusunu yaptım. Minik bir kutu yaptım. Ve onun içerisine minicik kestiğim ahşap parçalarının uçlarını kahverengiye boyadım ve bu şekilde kibritler oluşturdum. Bu da bizim kibrit kutumuz oldu. Bunu da şöminemizin üzerine dekoratif amaçla koydum. Üzerine de kibrit resimleri çizdim. Bütün detayı yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde görünüyor. Şöminemizin yapma aşamasına, evet son hali budur. Şöminemizin yapım aşamasına, bu noktaya gelme aşamasını bir önceki videoda paylaşmıştım. İsterseniz yukarıdaki linkten tıklayıp izleyebilirsiniz. Süslemelerini de bu videodan takip edebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kaydetmeyi,
ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Soru, görüş ve önerilerinize her zaman açığım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.